Kahvemizi içerken biraz sohbet edelim. Bazı sorulara cevap verelim. Arjantin San Salvador'da Jujuy şehrinden hepinize merhaba arkadaşlar. Ben ortalama bir aydır buradayım. Jujuy şehri diğer Arjantin şehirleri gibi değil. Bunu öncelikle belirtmek istedim. Daha çok insanı mix Bolivya insanı gibi. Diğer Arjantinler gibi değil. Onu belirtmek istedim. Jujuy şehri benim çok hoşuma gitmedi. Benim favori şehirlerimden bir tanesi Salta, bir tanesi Cordoba, bir tanesi Buenos Aires. Buenos Aires %50 diyebilirsiniz. Bir de Misiones, Posadas. Onun haricinde birkaç tane daha eyalet gezmedim. Gitmek istediğim yerler var. 4-5 ay sonra oralara gideceğim tabii ki. Sizlere şöyle bir şey anlatayım. Arjantin büyük bir ülke arkadaşlar. 50 milyon nüfus var diyorlar ama neye göre 50 milyon nüfus var diyorlar bilmiyorum. Ben 50 milyondan fazla olduğunu düşünüyorum. Olabilir de 50 milyon da olabilir, emin değilim. Resmi rakamlara göre ortalama 50 milyon nüfusu var. 25 tane eyaleti var. Yanlış bilmiyorsam 25 tane eyalet var. Şimdi Arjantin'de 1 dolar 1050 Arjantin pesosu falan yapıyor diyordum. Şimdi Arjantin pesosu bir dolar yükselişe geçti. 1200'lere kadar çıktı. 1150, 1200. Ortalama bir ay oldu. Bir ay önce bir ekonomi videosu, ekonomi dediğimde market videosu çektim. Yani buraya gelmek isteyen arkadaşlar var. Yaşamak isteyen arkadaşlar var. Tatil yapmak isteyen arkadaşlar var. Bunları biraz konuşalım dedim. Öncelikle arkadaşlar sizlere şunu söylemem lazım. Ben dahil kimsenin dediğine inanmayınız. Neden böyle diyorum? Şimdi ben bir şeyleri farklı algılarım. Sen gelirsin, farklı algılarsın. Hani öyleydi, hani böyleydi olur. Bu yüzden yani kimsenin dediğine inanmıyoruz. Ha, yalan söylüyor anlamına gelmiyor. Mahir abiyle videomuz var. Geçmişte izleyebilirsiniz. Aynı kelimeleri kullanmışımdır. Ben buradaki ekonomi çok iyi derim. Benim için iyidir. Senin için çok kötüdür. Benim için çok kötüdür. Senin için iyidir. Mesela örnek vereyim hemen. Sıcağına. Ben Jujuy şehrini sevmedim. Senin için harika bir şehir olabilir. Jujuy'da şöyle bir durum var. Eyalet olarak konuşalım. Kapital olarak değil, yani şehir merkezi olarak değil, dışarıda 1 saat, yarım saat, 2 saat ötelerde yazın ama kışın değil. Kışı ben sevmediğim için kışın değil diyorum. Yazın oralarda güzel vadiler var, akarsular var, termal sular var, şelaleler var. Biraz burada tarih yok ama hani 3-5 tane yapı var öncelerden kalmış. Oraları gezebiliyorsunuz. İşte birçok yerler var. Şimdi Arjantin'e gelelim. Arkadaşlar bunları bölelim dediğim gibi. Yerleşmek isteyenler var. Oturum izni almak isteyenler var. İşte ailecek gelmek isteyenler var. Çok kişi soruyor. Çok kişi yazıyor. Haftada 2-3 kişi bana bunun için ulaşıyor en az. 2-3 ay sonra ben 2-3 ay olması lazım öyle bir şey. Buenos Aires şehrinde olacağım. Oradan sonra bir rotamız var. Bir arkadaşım geliyor buraya. Ona burada oturum izni alacağız. İnşallah. Hiçbir şey bunun garantisi yoktur. Kendisiyle de böyle konuşuyorum zaten. Oturum izni almanın belli şeyleri var. İltica edersin. Bla. Daha detayları açmıyorum. Çok detay isteyen Instagram Mutlu Korkmaz 86'dan ulaşabilir. Ücretli zaten ben information veriyorum. Şimdi şöyle bir şey daha anlatayım arkadaşlar. Buraya geldin. Paran yoksa gelme arkadaş. Sadece Arjantin için konuşmuyorum bunu. Bu Avrupa için de geçerlidir. Asya için de geçerlidir. Afrika'ya bile gitsen geçer. Paran yoksa hareket etme. Bir de Arequipa, Peru Arequipa abimin adını unuttum. Pardon abicim. O güzel bir laf söylemişti. Çipi değiştirmeden buralara gelme. Ben de o çip dedi. Ben kafa diyordum işte. Kafayı değiştirmeden buralara gelmenizi tavsiye etmiyorum. Burada uyum sorunu yaşarsınız. İşte kültür sorunu yaşarsınız. Bana Arjantin kültür sorunu, uyum sorunu yani %70, %80 oranında uyuyor. Sizin için uymayabilir. %10 oranında uyabilir. Beğenmeyebilirsiniz. Ben gördüklerimi, anladıklarımı anlatıyorum. Ben böyle anladım diye siz farklı algılayabilirsiniz buraya gelenler için. Dediğim gibi burada oturum izni almak isteyen, çalışma izni almak isteyen, vatandaş olmak isteyenler ulaşabilir. Ben yardımcı olmazsam eşim, dostum, arkadaşım var. Onlara yönlendirebilirim. Benim için sorun değil bunlar.
İkincisi şöyle bir durum var. Dediğim gibi parasız gelme. Neden parasız gelme? Şimdi mesela bir kişi 1000 dolarla yaşar. Buradaki maaşları da söyleyeyim. Ortalama 1000 dolar bir maaş var. Ortalama 1000 dolar. Hani 400 dolar alanını da biliyorum. Ama nasıl 400 dolar alır? Adam, kadının evi var. İşte kira vermiyor. Gün ısısı var. Elektrik parası vermiyor. İşte su ücretsiz. Bu arada bir iki kişi, bu şehir için konuşayım. Eyaletten eyalete değişir ama çok elektrik suda oynayacağını düşünmüyorum. 2 kişi yaşayan bir artı bir evde ortalama elektrik parası 20 dolar. Su parası 10-15 dolar. Bu şehirde yine merkezde kirayı 250 dolar veriyor. Ama ortalama kiralar Arjantin'in, genel olarak konuşuyorum bunları. 1 artı 1, 2 artı 1 gibi evleri düşünün. 400 dolardan başlıyor. 400 doları buluyorsanız öpüp de başınıza koyabilirsiniz. Dediğim gibi maaşlar 1000 dolar. Ticaret yapabilirsiniz. Nasıl dükkan açılır, nasıl şey olur. Bunlarda yardımcı olurum. Bilmediğim şeyler de varsa eşim, dostum var. Onları yönlendirebilirim. İkincisi evin giderlerinden bahsediyordum. Doğalgaz parası da bir durumuna göre değişiyor. Tabii kış durumu var. Doğalgaz parası da bir 15-20 dolar civarlarında geliyor. Yani internet parası 15 dolar, 20 dolar aylık internet, Wi-Fi'den işte bildiğimiz internetten bahsediyorum. Telefondaki internette ayda size sınırsız olmuyor. 8-10 GB mı? Öyle bir şeyler. Ben bir şeyler yapıyorum ama hatırlamıyorum. 9 dolar yok. Dolar olarak konuşuyoruz şu anda. 6 dolar, 7 dolar, 7,5 dolara geliyor. 7,5 dolar 30 gün internet yapabiliyorsun. 10 GB, yok 15 GB pardon. Benim 15'ti. Bonus falan veriyor. Normalde 10, 15'e çıkıyor. 7,5 dolar civarlarında bu paralara veriyorsunuz. Benzin zaten 1,1 dolar. 1 dolar 10 sent civarlarında. Bu genel olarak fazla oynamıyor eyaletten eyalete. Şimdi şurada bir cadde var. En az bir blok, yani 100 metre falan sayılıyor. Blok diye konuşuluyor burada. 2 blokta en az 10 tane market bakkal var. Küçük bunlar. Bir arkada da büyük var. Bu market bakkallarda hani ben şunu aldım 1 dolara, hemen yanında, hemen 2 adım yanında 2-2,5 dolar. Fiyatlar bu kadar değişebiliyor. Bu her ürün için geçerli değil arkadaşlar. Ama ekmek için de geçerlidir, söyleyeyim. Bir yerde 1 dolar ekmek alıyorsun, diğer tarafta 2 dolar ekmek alıyorsun. Şunu da söyleyeyim, 1 dolara Arjantin'de neredeyse hiçbir şey alamaz. Neredeyse bir şey alamıyorsun. Şimdi arkadaşlar, bir tekil kişi, bekar, çoluk çocuk yok, 25-30 yaşında, 40 yaşında, hiç fark etmez. Yani Türkiye'den dışarı çıkmanın tatil içinde, normal yaşamak için de, çalışmak için de yaş fark etmez. Benim yaşım 40 oldu, benim yaşım 60 oldu. Bunlar çok fark etmez. Tabii ki 60 yaş ile 30 yaş arasında büyük farklar olur ama şöyle bir durum var. Çalışmak istiyorsan dil bilmek zorundasın. En azından günlük hayatını idare edebilecek kadar bir dil bilmek zorundasın. Güney Amerika kıtası İspanyolca konuşuyor ama o bildiğin İspanyolca değil arkadaşlar bu. Bunları çok bilmişler, şimdi yine atıp tutacak da. Ya, tabii ki genel olarak baktığında hani %60 oranında Arjantin'de normal İspanyolca konuşuyor ama %40 çok değişik bir İspanyolca var. Bir tane ürünün adı 10 tane ad olabiliyor. Yani bunların örnekleri vermeye gerek yok. Geçmiş videolarda çok verdim zaten. İşte sonracığıma Arjantin İspanyolcası diye bir İspanyolca var. Bu zamana kadar ben İspanyolca çalışmadım. Sadece duyduğum veya Google çeviri kullanıyorum. ChatGPT kullanıyorum. 2 tane daha programım var. Onları kullanıyorum. İsimlerini hatırlamıyorum şu anda. Bakmam lazım. Çok da önemli değil. Sizler de Google çeviri kullanarak tamamen anlaşabilirsiniz. Ama çalışırken dil olayı çok önemli arkadaşlar. Genel hayatınızı idare edecek kadar rakamları, sayıları, ben şuraya gidiyorum, sen geldin, ben gittim, günaydın, hoş gittim, beş gittim. Bazı şeyleri bilirseniz sizin avantajınız olacaktır. Ben bunu genel olarak gezme ve çalışma olarak, tabii çalışma iş yerine göre değişebilir. Bir market çalışan olabilir, otel çalışan olabilir veya işte eczanede çalışan insan olabilir. Bunlar İspanyolca farklılaşabilir tabii ki. Ama şöyle bir şey var, o sandığınız İspanyolca değil.
Yani İspanyolca az bilen arkadaşa bile bir kelime söylediğinde sen ne diyorsun dedi bana. Bir Türk arkadaşımla konuştuğumda İspanyolca biliyor. Dedim böyle deniyor. Sen ne sanıyordun? Dedim yani. O bile şaşırdı. Vay anasını dedi. Sen daha buralara geldin de neler çok duyacaksın falan filan yaptım. Neyse dil olayını kapatalım. Geldiğinizde öğrenebilirsiniz. Öğrenemezsiniz onu bilmem. Ben bu zamana kadar öğrenmedim. Çünkü ben bir o tarafa gideceğim, bu tarafa gideceğim diye planlarım vardı. Sonra ben Arjantin'i sevdim. Ben Arjantin'de kalmaya karar verdim. Bugün değil. Birkaç yıl sonra temelli kalacağım. Temelli kalırken ben yine gezilerime devam edeceğim. İşte bir iki ay Arjantin'de kalırım, bir iki ay giderim. Burada tabii ki işçi olarak çalışmayacağım. Ben burada ticaret yapacağım. Bu ticarette de beni bağlamayacak ticaretler var. Kafamda olan projelerim var. Onları zamanı geldiğinde yapacağım. Tabii ki Arjantin'de kalırım, 2 ay giderim Fransa'ya, bir ay gezerim. Tekrar gelirim, 2 ay, 3 ay Arjantin'imde kalırım. Ondan sonracığıma çeker giderim Asya'ma. Asya'mda 2 ay gezer, 3 ay gezerim, 5 ay tekrar buraya gelirim. Böyle bir planım var. Bu bugün için değil. Bu ilerleyen zaman için bir planım var. Belki bir sene sonra da gerçekleştirebilirim. Arjantin'de şöyle bir şey var. Pasaport davası var. Bu pasaportta çift vatandaş olabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi yasalara baktığınızda şimdi hemen Google demek her şeyi doğru veriyor anlamına gelmiyor. Resmi makamların, resmi sitelerin verdiği rakamlar, belirtilenler 2 yıl falan diyor. 2 yılda Arjantin vatandaşı olabiliyorsunuz diye. Bu 2 yılda olabilirsiniz de 1,5 yılda da olabilirsiniz. Bu 5 yılı da bulabilir. Ayrıca seni çok kasmıyor. Seni İspanyolca bilip bilmemene de bakmıyorlar. İspanyolca bilip bilmeme derken şunu söylemeyi unuttum. Bu arada biraz İspanyolca çalışıyorum. Bir tık daha üste İspanyolcam gitti. Artık WhatsApp'larda falan bazı şeyleri sesli hem dinliyorum, anlıyorum. Zaten çoğu şeyi anlıyordum da acaba onu mu demek istiyor derken çeviri kullanıyordum. Ben de artık cevap verebiliyorum. Geldim, gittim, eyledim gibi. Bu zamana kadar öğrenmememin nedeni başka ülkelere gitmem. Her gittiğim ülkenin dilini mi öğreneceğim hesabıydı. Buraya da çok sevince artık dil öğrenmeye karar verdim. Bunu da belirtelim. İspanyolca şunu söyleyeyim, İngilizceden daha zor bir dil. İspanyolca kolay bir dil diyen yalan söyler. Bu kişiden kişiye değişir tabii ki. Ben biraz sepet olduğum için tabii ki öğrenmek istemediğim için benim İspanyolcam yok. Benim hayatımı sadece idare ettirebiliyor. O kadar. Rakamları biliyorum, renkleri biliyorum. İşte istediğim gibi ben şuraya gideceğim, buraya gideceğim, yardım alacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Bunun gibi şeyleri ben zaten normal hayatımda idare ettirebiliyordum. Şu lazımdı, karnım açtı. Bir restorana gittiğimde ben menüye bakmadan şu zaten diyebiliyorum. Tüm kelimeleri net kullanmanıza gerek yok. Este var. Este değil sadece o. 4-5 tane farklı aksanda söyleniyor. Ehte de olabiliyor. Ahte de olabiliyor gibi. Bunları yorumlayabilirsiniz. Şimdi çok önemli bir konuya daha geliyoruz. Ya kesildi az önce arkadaşım geldi. Buranın sahibi. Arkadaşım olur kendisi artık. Aramız çok iyi, nazar değmesin. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Buraya ne kadar çok parayla geleceksen senin için o kadar avantajlı. Ben cebime $1000 koyayım, $2000 koyayım. Sen git işte Ankara'da mı yaşıyorsun? Ankara'dan git İstanbul'a bir gez gel $2000'la. Ankara'nı gördün. Öyle bir durum yok arkadaşlar. Buralara geliş zaten uçak bilet fiyatları 1500 Amerikan dolarları civarlarında. Avrupa'dan gelirsen 300-400 dolara gelebiliyorsun. Değişiyor güne. Türkiye'den buralara geliş yok. Genel olarak almıyorlar. Türk Hava Yolları, Qatar Airways, bütün hava yolları Türkiye'den Güney Amerika kıtasına gelişleri kabul etmiyor. Ben çalışıyorum, 10 günlük izni aldım. Bla işlerinden izin alırsın, iş kağıdını çıkartırsın, SSK dokümanını çıkartırsın. Belki uçağa binebilirsin veya bir tanıdığı araya sokabilirsen. Böyle buralara gelebilirsin. Şimdi arkadaşlar, çok büyük şehirde de kiralar aynı. Köy, kasaba dediğimiz yerler benim 10 bin, 20 bin, 30 bin yerlerden bahsediyorum. Bazı yerler çok güzel, bazı yerler çok kötü tabii ki. Oralarda da kiralar aynı. Yani çok değişen bir şey olmuyor. Ama eyaletler arasında dediğim gibi ürün fiyatları değişebiliyor. Sen burada geldin 2 ay arkadaşlar. Yani eyaletler belli. Gidilmesi gereken eyaletler belli. Mendoza'ya gidersin, Salta'ya gidersin, Juju'ya gelirsin. 3 gün orada, 5 gün orada, bir hafta orada, 10 gün orada bir bakarsın, ölçüp tartarsın.
Hangisi kafana yatıyorsa, hangisi şehrin enerjisi sana uyuyorsa, şehrin enerjisi insanları bir gözlemlersin. Ona göre o şehirde karar verip bir ev kiralarsın ya da ev kiralamadan önce otellerde, hostellerde kalabilirsin. Ortalama fiyatlar 10 dolar, 8 dolar, 8 ile 12 dolar civarları arasında değişiyor günlük. Bu Salta şehrinde 4 dolara kadar düşebiliyor. Artık sadece Salta kaldı en ucuz olan yerlerden biri. Para yoksa burada açsın arkadaşlar. Açsın. Neden? Aç. Yani ben sokakta da yatarım, onu da yaparım. Bunu yapamazsın arkadaşlar. Şimdi 9 ay hava güzel, tamam güzeldi. 2-3 ay soğuk, 0 derece. Şu anda güneş var. Ben termal ile duruyorum. Termal. Ama kışın çok zorluk çekersiniz, yazın zorluk çekmezsiniz sokakta yatmak olarak. Ama amacınız buraya sokakta yatmak mı? Gelmek için. O yüzden çok parayla gelmeniz lazım. 2 haftalık bir alışveriş yapsan, ben kendi adıma konuşuyorum. Et fiyatları bile 10 dolar civarlarına geldi, neredeyse 8 dolar. 2 haftalık bir alışveriş yapsan sana bir 400 dolara patlar. 400 dolara patlar. Senin ne yediğine bağlı. Sen de her gün ekmek yersin. Sen ekmekten geçinin dersin. 2 haftada 50 dolar da harcarsın. 50 dolarla 2 haftayı geçirirsin. Ama hayat öyle ekmek yemekten olmuyor. Beslenmeyle karın doyurmayı, şu makarna zihniyetinden de çıkalım arkadaşlar. Buradaki insanların çoğu, yani %90'ı et yiyor, tavuk yiyor, pizza yiyor, restoranlara gidiyor. Restoranlar fiyatları şöyle 10 dolar civarlarında, 8 dolar, 12 dolar. Çok daha bir tık daha üst rezervasyonlu gidilen lüks restoranlar 20-30 dolar. Yani Türkiye'de senin vay be şu restorana bak, millet ailesiyle eşini almış veya tek başına ne güzel yer, lüks yerde, yemek yediği yerde sen 3.000 4.000 lira tahminimce para verirken burada 20 dolarcık, yani 400-800 liraya çok güzel restoranlarda yemek yiyebiliyorsun. Ama market olaylarına geldiğinde de bu fiyatlar çok değişiyor. Bu yüzden senin buraları algılaman, yok otobüs fiyatları, biletleri pahalı, bunları algılaman için bayağı bir süreç gerekiyor. İspanyolca'da çok zorluk çekeceksin eminim. Öyle 3 ayda 5 ayda ben İspanyolca öğrendim. Öyle bir dünya yok. 8-10 tane cümle, kelimeyle İspanyolca bilmiyorsan, ben İspanyolca biliyorum zaten. Ama ben 3 yılda kalsam burada İspanyolca bilmiyorum diyeceğim. Yarın da diyeceğim bilmiyorum. Çünkü öyle kolay bir dil değil çünkü. İngilizce daha kolay, emin olabilirsiniz. Buradaki kültür, ahlak, bilmem ne. Şimdi bazı insanlar çok çalışkan, bazı insanlar çok çalışkan değil. Bunları geldiğinizde göreceksiniz. Benim anlatmamla, Ahmet'in, Mehmet'in anlatmasıyla olacak işler değil arkadaşlar bunlar. Geleceksin, göreceksin, yaşayacaksın. He diyeceksin, ya hiç Mutlu'nun anlattığı gibi değilmiş. Ya Mutlu sen bunu anlattın ama sen az anlatmışsın arkadaşım. Burası harika bir yermiş ya, cennetmiş. Mesela 4-5 ay sonra bir arkadaşım, çok sevdiğim bir arkadaşım gelecek, başka bir arkadaşım buraya. Onda ben anlatıyorum mesela, işte o videolarımı izliyor tabii ki. Senin ben zevklerine güveniyorum diyor. Güzel hani araştırmalar da yaptım diyor. Gezmeye gelecek buraya. Arjantin güzel bir ülke diyor. Ama kendisi geldiğinde bakın ne kadar güzel bir ülke gelecek ona bilmiyorum. Belki hiç beğenmeyecek. İşte bu kişiden kişiye göre de değişiyor. Para konusunu tekrar açmak istiyorum arkadaşlar. Neden para konusunu tekrar açmak istiyorum? Ya şimdi arabalar ucuz, 10.000 dolara orta segment bir araba alabiliyorsun. 1+1 ev satın almaya kalktığında bu Buenos Aires için de geçer, Salta için de geçer, çok fark etmiyor. 50.000-60.000 dolara bir ev sahibi olabiliyorsun. Daha çok kırsal, yani şehre yakın ama kırsal, hani kırsal dedim yine 10.000, 5.000, 20.000 nüfuslu bir kırsal şehirde yaşamak istiyorsan, oralarda da hani bağlı bahçeli, villa tarzı evler satın almak istiyorsan yine 50.000 dolar. Hani bahçem var, ganimet, 1 dönüm 2 dönüm arsan var. 50.000 dolar, 40.000 dolar, 60.000 dolar. Yani bunu 40-60.000 dolara vuralım. Ama normal daha değişik evler almaya kalkıyorsan 100.000 dolar, 200.000 dolara kadar çıkıyor. 100-200.000 dolara çıkıyor. Şimdi diyeceksin ben Türkiye'de de alırım bunu. Ya Türkiye'de al arkadaşım o zaman. Hani ne diyeyim? Ben buraya gelmek için, ev almak için, yaşamak için, değişiklik isteyen insanlar için konuşuyorum. Hani gelmek istemeyen arkadaşlar da bunları duysun, öğrensin. An itibariyle Haziran'ın bugün 2'si,
2 Haziran itibariyle bu bilgileri biraz size veriyorum. Yani demem o ki siz buraya gelmeden hiçbir şey anlamayacaksınız. Şimdi arkadaşlar çok fazla bla bla yaptım, onu yaptım, bunu yaptım. Çok bir bilgi de vermedim. İşte bazı fiyatlardan bahsettim. Ben genel olarak Arjantin'den çok mutluyum. İltica etmiyorum. Öyle bir durum yok. Ben hiçbir ülkeye iltica etmem. Büyük konuşmayalım da. Ama ilerleyen zamanda Arjantin vatandaşlığı alacağım. Arjantin vatandaşlığında evlilik yapar mıyım? Yaparım. Niye yapmayayım ki? Kafama göre birini bulursam, bir de parası varsa, sadece kafama göre yetmiyor artık, ben sınırlarım, limitlerim var. Beni istiyorsa, ben de onu istiyorsam, baktım uyuyorsa evlenirim, ne evlenmem. Evlilik için sadece buraya gelecek arkadaşlar da var, bazıları onu açmışken şey yapalım. Ben internetten tanıştım, konuşuyoruz, biz çok mutluyuz. Ben de çok mutluyum canım, internetten konuşuyorum, çok mutluyum. Gel arkadaşım buraya. Hani öyle ben internetten gördüm, konuştum, mutluyum. Öyle olmuyor. Senin ne kadar yontulduğuna, ne kadar kafanı değiştirdiğine bağlı. Sen evinde otururken kadın çıkıp gidiyor. Benim için önemli bir şey değil bu. Ama senin için önemli bir şey olabilir. Burada hemen hemen herkes spor yapıyor. Fitness'e gidiyor, pilates'e gidiyor. İşte akşamları hemen arkadaş arıyor, çıkıp yemeğe gidebiliyor. Gibi birçok şeyler var. Neyse arkadaşlar, biz fazla uzatmayalım. Sizlerin özellikle soruları olursa onları açıklamalar kısmında, yorumlarda ben okuyacağım. Açıklamalar kısmına bazı şeyler yazacağım, okursanız sevinirim. Tekrar bir böyle bilgi, atladığım bir şey varsa konuşuruz, sohbet ederiz. Like atarsanız sevinirim. Sorunuz varsa sorabilirsiniz. Dediğim gibi kafanızı değiştirmeden Türkiye'den adım atmayın. En büyük kurallardan biri bu. En büyük kurallardan ikincisi de şöyle. 1-2 değişir tabii ki. Paran yoksa 3 adım bile gitme. Şimdi ben parasız da yaparım. Çalışırım da zaten 1000 dolar maaş alırım. Öyle olmuyor arkadaşlar. Öyle bir durum yok. Böyle bir durum yok. Paran yoksa, hani buraya gelme, şöyle söyle, bir 20 bin 30 bin doların yoksa, ben çalışacağım deyip 20-30 bin dolarla gelmen lazım. Ticaret yapacağım diyorsan 50 bin dolarla gelmen lazım. Bunlar en az rakamlardan bahsediyorum. 20 bin doların altında geldiğinde sen buraya normal çalışmaya, bir yere kadar mutlu olursun. Bir yerden sonra mutsuz olabilirsin. Olacaksın anlamına gelmiyor. Gerçekleri söyleyeni çok sevmezler. Ben de gerçekleri söylediğim için daha da ilerisini konuşmuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Market videosu çekmiştim. Bir ay önce atmıştım. Onu izlerseniz sevinirim. Orada fiyatları görebilirsiniz. 1 dolar 1150-1200 Arjantin pesosu yapıyor. Mavi kur var, yok eflatun kur var. Beni onlar ilgilendirmiyor. Ben resmi olarak kuru konuşmak zorundayım. Mavi kurlarda 1400, 1300, 1350'ye bozuluyor. 100 dolar, 1 dolar. Bir sonraki videoda görüşürüz.